Yepyeni videomuzla yine yeniden birlikteyiz. Bu video çok önemli. Çünkü videomuz dünyayı kurtaracak beslenme planı. Dünyevi beslenmeyi anlatacağım bu videoda. Bu gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz insan nüfusu arttı. Her geçen gün küresel ısınmayla karşı karşıyayız. Kaynaklar azalıyor, nüfus çoğalıyor. Peki dünya bu durumda ne yapıyor? İşte bu videomda sizlere son gelişmeleri anlatacağım. Dünyevi beslenmeyi konuşacağız. Dünyayı kurtaracak beslenme planını birlikte paylaşacağız. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Geçenlerde bir kitap okudum. Diyor ki 0 yılından 1900'lü yıllara gelene kadar ortalama insan nüfusu 1 milyar. 1900'den de 2020'lere gelene kadar 7 milyar. Ve yaklaşık 10 yıl sonra dünya nüfusunun 10 milyar olması bekleniyor. Bu ne demek? Evet, her gün sayıca artıyoruz. Kaynaklar kısıtlı. Küresel ısınma var. Buzullar eriyor. Ozon tabakasındaki delik büyüyor ama biz yaşamaya devam ediyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya olması açısından acaba ne yapmalıyız? İşte bununla ilgili Eat Lancet diye bir toplantıda 37 bilim adamı bir araya geldi ve dünyevi sağlıklı beslenme planını çıkardılar. Ve hani bir bakıyorsunuz bir taraf kuraklık, öbür taraf bol yağışlar, bir tarafta insanlar obeziteyle mücadele ediyor, öbür taraftan bir bakıyorsunuz açlıktan hayatını kaybeden insanlar var. Ciddi bir dengesizlik söz konusu bir noktada. Ama bizler günümüzde doğru beslenme, dünyevi beslenmeyi yaparak dünyayı aslında kurtarabiliriz. Peki bunun için ne yapmalıyız? Bu toplantıda ne sonuçlar çıktı? Hadi hep birlikte bunu bir inceleyelim. Komisyon diyor ki birinci kural, kırmızı et tüketiminizi lütfen sınırlayınız diyor. Bunu diyor haftada birden fazla tüketmeyiniz diyor. Gerçekten yapılan birçok araştırmada da bunu destekliyor. Çok fazla kırmızı et tüketmek kolesterol oranı arttırıyor. Özellikle işlenmiş et ürünleri, yani salamlar, sosisler, sucuklarla, füme etlerle kanser arasında birebir bağlantı olduğu biliniyor. Hele bizim ülkemizde neredeyse her yemeğe bir et koyuluyor. Öğlen et, akşam et derken kan yağlarımız fırlıyor, damarlarımız sertleşiyor, tansiyon, kalp gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte dünyevi beslenme modelinde diyor ki haftada bir gün kırmızı et yeterli. Diğer günlerde de haftada bir gün beyaz et, tavuk eti, hindi eti, bir gün ya da 2 günde balık eti tüketebilirsiniz diyor. 2. Birçok kişinin karbonhidrat ihtiyacını karşıladığı karbonhidratlı nişastalı yiyecekleri karşı dikkatli olmak gerekiyor. Patates, tam tahıllar, buğday, bulgur gibi yiyecekleri de beslenmemizde yer vereceğiz. Ama ölçülerine dikkat etmek gerekiyor. Bir avuç içi büyüklüğünde ya da bir avuç içi büyüklüğünde kendi avucunuza göre öğünlerinizin yanına ekleyebilirsiniz. Böyle bunları tabak tabak artık yemeyeceğiz. Yine yağlı tohumlar hem sağlık açısından çok önemli, hem metabolizma açısından önemli, hem de beyin gelişimi açısından önemli. İşte bu konseyde diyorlar ki her gün bir avuç içi kadar da bir avuç kadar da yağlı tohum yiyebilirsiniz şeklinde çıktı dünyevi beslenme modelinde. Bu aynı zamanda tokluk veriyor, aynı zamanda da metabolizma onarıcı etkisi var. Omega 3 yağ asitleri açısından, lif açısından, yağda çözünen vitaminler A, D, E, K açısından da zengin yağlı tohumlar. Bunu da bir avuç kadar tüketebilirsiniz diyor bu konsey. Bununla birlikte dünyevi beslenme modelinde yumurtaya yer açıyor. Yumurtayı alın diyor. Çünkü anne sütüne eş amino asit değeri var yumurtanın. Büyüme gelişme çağındaki olan çocuklar her gün tüketebilirler. Ama masa başı çalışan bizler haftada 3-4 gün kadar da yumurta yiyebiliriz şeklinde çıkıyor. Dünya kaynaklarını çok tüketmemek gerekiyor. Biz ne kadar çok tüketirsek işte sona doğru o kadar gidiyoruz. Karşımıza bu beslenme modelinde de aslında bir nevi Akdeniz beslenme modeli çıkıyor. Yani tam tahılların olduğu, sebzenin, meyvenin olduğu, kırmızı etin az, işte daha nispeten beyaz etle desteklenerek porsiyon kontrolünün yapıldığı, yağlı tohumların ön planda tutulduğu bir beslenme modeli çıkıyor. Demek ki şekerden, katkılı ürünlerden, gazlı şekerli içeceklerden, fast food'dan
bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bunlar dünyevi değilmiş. Biz dünyevi olarak toprakta yetişen, doğanın bize sunduğu yiyecekleri tercih edeceğiz. Kızartılmış, raf ömrü çok uzun olan paketli, uzun ömürlü yiyeceklerden, çok tuzlu, çok yağlı yiyeceklerden muhakkak uzak durmamız gerekiyor. İşte bu şekilde beslenirsek sanırım dünyayı da hep birlikte kurtaracağız. Ne dersiniz? Efendim, bu videomuzda da yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedik. Dünyevi beslenme dedik. Dünyayı kurtaracak beslenme planı dedik. Bu kısaca tekrar bir özetlersek, bir neymiş? Kırmızı ete dikkat ediyoruz. Haftada birden fazla tüketmememiz gerekiyor. Beyaz et, balığı haftada 1-2 kez, tavuğu da haftada 1 kez alabiliriz diyoruz. Yumurtayı çocuklar her gün yiyebilir ama biz erişkinler 3-4 günden fazla yemeyelim diyoruz. Yağlı tohumlar 1 avuç içi kadar her gün yiyebilirsiniz. En önemli şeker kaynağı olarak karbonhidratlara dikkat edelim. Bunları hep birlikte tüketmeyelim. Yani patatesin, pilavın, ekmeğin bir arada olduğu öğünlerden uzak duralım. Sebze, meyve ağırlıklı bir beslenme planını ön planda tutalım. Ve fast food'dan, hazır gıdadan, topraktan çıkmayan ürünlerden, işlenmiş etlerden, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak duralım. Hep birlikte dünyamızı kurtaralım. Ne diyoruz? İnsan nüfusu artıyor. Çeşit çeşit hastalıklar karşımıza geliyor. Bildiğimiz, bilmediğimiz, hava kirleniyor, su kirleniyor, toprak kirleniyor. Ama biz moralimizi bozmuyoruz. Yaptığımız her bir uygulamanın, her bir adımın gerek kendi bedenimize gerek dünyaya çok büyük faydası olduğunu biliyoruz. İşte bu şekilde bu Eat Lancet Komisyonu'nun ortaya çıkardığı bu araştırma ve bu önerileri hep birlikte göz önüne alalım ve dünyamızı kurtaralım. Dünyevi beslenmeye geçelim. Tabii ki diğer adı da neydi? Akdeniz beslenmesi olabilir. Bu şekilde beslenelim, hareketimizi arttıralım, su içmeyi ihmal etmeyelim. Erken yatalım, güzel uyuyalım, iyi uyku çekelim ve bize verilen bu hayatın hep birlikte kıymetini bilelim, dünyamızın kıymetini bilelim. Bu videomuzda da yavaş yavaş sona gelirken son bir gelişme, işte gördüğünüz gibi dünyevi beslenme çıkarıldı, dünyayı kurtaracak beslenme planı çıkarıldı. Bizim her zaman söylediğimiz şeyler neredeyse küçük bir özeti gibi oldu. Bu da farkındalığımızı arttırmak açısından aslında bizler için de iyi oldu tekrar diye düşünüyorum. Efendim, YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz.